Nerede kalmıştık? Evet, en son Kosova'dan Makedonya'ya doğru yola çıkmıştım. Evet, şu an Makedonya'dayım. Burada da insanlar var. Ya bu farklı alfabe ya. Buna hiç hazır değildim, biliyor musun? Otelimi gelmeden önce ayarlamıştım tabii ve en önemli kriterim videoda güzel durması açısından manzarasıydı. Ve beklediğimi aldım diyebilirim. Makedonya biraz tartışmalı bir isim. Şimdi Yunanların bir Makedonya diye bölgesi var. Ama şu an günümüzde Makedonya'da yaşayan ve kendine Makedon diyen halk aslında Slav kökenli bir halk. O yüzden Yunanlılar hani günümüzdeki Makedonların kendilerinin bir alt kolunu asimile ettiğini ve isimlerini kullandığını düşünüyorlar. Ve bu sebepten ötürü de Makedonya ismini Kuzey Makedonya olarak değiştirdi ki bu bence çok daha tartışmalı bir isim. Sadece Makedonya olmasından daha kötü yani. Çünkü hani düşünsene, mesela Türkiye'nin güneyinde atıyorum Irak diyelim. Irak bir anda adını Güney Irak olarak değiştirirse bu ne demek? Kuzeyimizde de Irak olan bir kısım var ve yani orada hak iddia edebiliriz belki demek. O yüzden buranın şu an Kuzey Makedonya olması mesela buranın güneyindekiler için biraz da ürpertici olmuyor mu? Yani ilginç. Ve bu da yerel halkın en önemli ulusal kahramanı olan Büyük İskender'in heykeli ve kendisine duyulan saygıdan ötürü şehrin tam ortasına inşa edilmiş. Hatta belli bir açıdan şehir heykelinin etrafında inşa edilmiş gibi bile duruyor. Eğer Google haritalar haklıysa heykelin yönü doğu tarafını gösteriyor. Yani bu taraftan gidersen Selanik, Ankara, İran'a kadar gider yani. Sanırım Büyük İskender'in fethettiği yönü ve birleştirdiği toprakları temsil etmek istemiş. Emin değilim. Güzel ama tam karşısında olmadan o ihtişamı pek hissedemezsiniz. Onu söyleyeyim. Evet, burada Makedon bayrağı var. Video için yeterince büyük ama rüzgar yoktu. Acaba burada para sorunu yaşayacak mıyım diye düşünürken karşıma çıkan devasa Halkbank yazısının eşgalinin gösterdiği bir şey. Ve tabii benim eşgal. Aha, Türkçe tur rehberi. Şu an beleşe bu şehrin tarihini dinleyeceğim. Tamam, öğrendiğim bir iki bilgiyi size satacağım şimdi. Arkadaki o nehrin, Taşköprü'nün bağladığı nehrin bu tarafı o şarkılarda geçen Vardar Ovası'ymış. Vardar Ovası. Ha. Bak şimdi plot twist ilginç oldu. Mor ve Ötesi'nin Deli şarkısının klibinde de başta Vardar Ovası çalıyordu. Aynen, bir mesaj var. Bu işin içinde bir iş var. Karşınızda Makedonya Kapısı. Gates of Macedonia. Makedonya Kapısı'nın hemen iki yanında iki heykel var. Önemli kişilerin heykelleri. Yani bilmiyorsanız ben mi öğreteceğim her şeyi size? Yok, ben Makedonya'ya geri döneceğim şu an. Henüz gezmeyi bitirmedim daha. Makedonya. Ardından biraz acıkıyorum ve turuma devam etmeden önce Makedonya'da yediğim ilk yemeği yemek için bu mekana oturuyorum. Bu yemeğe cevapi ya da kebapi diyorlar. Anladınız siz. Evet, tamam, geri döndüm. Şu an Taşköprü. Osmanlı mimarisi Fatih Sultan Mehmet tarafından bitirilmiş. O yüzden Fatih Köprüsü de dedikleri oluyor. Şehrin en önemli simgelerinden biri. Ve işin en güzel tarafı bu şekilde üzerinde yürüyebiliyorsun. Tarihi eserlerin %90'ının falan üzerinde yürümene izin vermiyorlar. O açıdan da ayrıcalıklı bir parça. Bu şehri tam anlamıyla ikiye bölen Vardar Nehri. Ve birazdan fark edeceksiniz ki bu şehrin iki yakası bambaşka dünyalar. Ve bu şehirde gezilmesi, görülmesi gereken çok fazla yer var. Yani benim yaptığım gibi 3 günlük bilet almayın buraya. Daha fazla vaktiniz varken gelin. Ancak yine de gördüğüm yerlerin bir listesini ve naçizane gezi rehberimi açıklamaya bırakacağım. Şu ana kadar başka herhangi bir dilden fazla Türkçe duydum. Tanıdık geliyorsun da. Ha, evet. Buna çevirir miyiz? Tabii. Ve bu da şehrin diğer yakası. Şu ana kadar anlamış olmanız lazım ama eğer bu şehirde kaybolursanız sadece mimarisinden bile hangi tarafında olduğunuzu anlayabilirsiniz. Şehrin derenin öteki tarafında olan tarafı daha düzenli. Her şey İskender heykelinin etrafında inşa edilmiş gibi. Oraya mesela neredeyse bir bakışta alıştım diyebilirim ama burası çok daha tarihi, evet, ama çok daha karmaşık. Bu tarafta kaybolabilir bir insan, çok rahat. Burası Sultan Murat Camii. Balkanlardaki en büyük ve en eski camilerden biri. 1436 yılında Sultan Murat tarafından yapılmış. Bu geçidi uzaktan gördüm ve ne olduğunu merak ettim ama içeri giriş yokmuş. Ben de buradan bakmakla yetindim. İlginç. Antalya Kaleiçi ile Eminönü'nün çiftleşmesi gibi. Oturun da bari öğreneyim şu futbolcu. Normalde hediyelik eşyaları son ana saklarım ve elim ayağıma dolaşır. O yüzden bu sefer ilk günden halledeyim dedim. Arkadaşlar, Makedonya'da Müslüman satıyorlar. Bu korkunç bir şey. Lütfen bu konuda duyarlılığımızı gösterelim.
işleminizi yapma imkanınız bulunmayı devam etmek isterim, evet. Hesap bakiyesine bakalım mesela. İmkanınız yokmuş. Hesap bakiyeme bakma imkanı yok Halkbank'ın. Çok zor bir şey istedim çünkü. Para çekelim, tamam. Fiş de istemiyorum abi. Sıkıntı yok yani. Tamam, bana 500 dinar ver. İmkanı bulunmuyormuş. Tamam, devam etmiyorum o zaman. Bakalım ne olacak. Aa evet, ATM kullanım dışı. Aha, güzel. Ulan Halkbank, başka ülkede bile yüzümü kara çıkarıyorsun. İnanılmaz ya. Merhaba abi. Evet, burada kumarhane tarzı yerler serbest ve şehrin birçok noktasında bulunuyorlar. Ama şu an daha önemli bir sorumuz var. Yunan gyrosu mu daha iyi, Türk döneri mi? Bu şekilde pide içinde ve dolu dolu malzemeli servis ediyorlar. Ve üzülerek ve bir yandan da sevinerek söylüyorum ki gayet iyiydi. Welcome to the Come Zone. Ben 27 yaşındayım ya. Vay be. Peki. Şehrin yeni olan tarafında hemen hemen her yerde heykel var ve bu heykelin parmak ucundan alnına giden bir örümcek ağı var. Fark ettiniz mi? Bu da Makedonya'nın ünlü kaldırım kenarındaki ayak izleri olarak biliniyor. Yaklaşık 300 yıl önce burada... Yani hayır, aslında öyle bir şey yok. Ama yani şehirde adım başı turistik bir şeyler var. Ben artık anlamıyorum neyi turistik neyi değil. Her yerde bir anıt, bir müze, bir heykel, bir köprü. Yani az zamanı olan bir turist için biraz fazla diyebilir. Buraya bol zamanınız varken gelin. Oha, bin var. Şimdi yedim seni Üsküp. Köprüde bir sigara içip sakince manzarayı, nehri izlemek istedim ama darbukacılar o sakinliğe izin vermediler. Ardından bir kardeşim bana sigara ısmarladı. Eyvallah. Bir şey değil abi. Ardından o kardeşim yeni Üsküp tur rehberim oldu. Hades var burada. Herkes burada. Ünlü yemekleri mesela neyi buranın? Lokal canlı müzik dinlemek için bir mekan da varmış. Orayı da bir ziyaret ettik. İstanbul! İstanbul yaşasın abicik! Abicik! Bravo! Evet, İstiklal Caddesi, Kapalı Çarşı. Dilencisi yaşıyor. Aynen. Sonra ayakkabıcı solda ayakkabıcı var. Çocuk. Ha, bir de Irish pub severim. Oo, çok iyi. Tam senin istediğin. Aynen. Taharat musluğu yok. Allah kahretsin, en büyük kabusum bu. Kaldığım otel odası fena değil ama biraz yanıltıcı. Mesela internete koydukları manzara şu şekilde. Tam olarak şehir merkezine bakıyor. Ama şöyle bir sorun var ki burası ortak oda. Normalde hepimizin odası buraya bakıyor. Anladın mı? Bak, bunlar okey, kabul edilebilir. Yani çok manzara istiyorsan ortak odaya git, bak, sonra geri dön odana, değil mi? Ama şöyle bir ayrıntı daha var. Hangi psikopat yatak lambasını beyaz ışık koyar? İşte bu kabul edilemez. Evet, ufak bir relokasyon gerçekleştirdik. Şu an bir Sovyet apartmanındayım. Ama dolabım, fırınım falan var. Kullanmayacağım ama bu sefer manzaram hani tam olarak anıtı doğrudan göremese de en azından balkon, benim balkonum şu an. Vay, balkonuma Kırgızistan bayrağı asmışlar. Süper. Taharat musluğu yine yok. Of. Bu sesler hiç hoş değil. Kadın bana buna bas dedi. Tamam, evet. Tamam, evet. Uyarayım, asansör fobim yok yani, ona rağmen. Evet. Oh hayır. Oh tamam, evet. Hiç bitmeyecek sandım. Evet, eve gerekmedikçe girip çıkmıyoruz. Buradan bunu anladık. Evet, şu an Makedonya konusunda bana rehberlik edebilecek birileriyle buluşuyorum. Kendileri buraya göç etmiş ve bir süredir burada yaşayan bir Türk çift. Beraber birkaç müze gezeriz diye düşünüyorum. Yani benden daha iyi biliyorlar bu şehri. O yüzden biraz onlara kalmış ne yapacağımız. Kendisinin ismini bakarken yazıp kilitliyor. Anahtarını da yapıyor. Güzel bir kahvaltıdan sonra gezimize Üsküp Kalesi ile başlamaya karar verdik. Ve tabii yolculuğumuzda çiftimizin yeni bebeği Uzay da bebek arabası vasıtasıyla bize eşlik etti. Üsküp Kalesi Vardar Nehri'nden çok da uzakta değil ve buradan bakınca bütün şehri görebiliyorsunuz. Gerçi çok normal, kalelerin amacı bu genelde. Ve garip bir bilgi, yerel halk da Üsküp Kalesi'ne kale
diye hitap ediyor. Sadece kale. Bildiğin Türkçe bir şekilde. Ve bu şehirdeki bence en görülmeye değer yapıtlardan biri. Ama biraz bakıma ihtiyacı var çünkü buranın gençleri olsa gerek. Burayı biraz hor kullanmışlar. Ama gerçekten görkemli bir yapı ve ziyaret edilmesi gerek. Rotanın sonunda bu şekilde tırmanıp 360 derece şehri izleyebileceğiniz bir platform ve şu klasik merceklerden var ama mercek çalışmıyor. Duvarlar üzerinde korkunç suratlar görmek ister misiniz? Hayır mı? Çok geç. Emin olmamakla beraber bunlar büyük ihtimalle gargoyle. Kötü ruhları kaçırmak amacıyla yapılan korkunç surat heykelleri. Burası da Makedonya Bağımsızlık Müzesi. Aslında gezme gibi bir fikrim vardı ama hem çok vaktim yoktu hem de giriş ücreti 250 dinardı. Yani merak ediyorum ama 250 dinar kadar değil. Ama eğer müze görmek istiyorsanız buyurun. Müze. 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 Biraz daha müze. Biraz daha müze. 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 Evet. Müze. Bu da müze, bu da müze, 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 iskelet. Evet, bu şehirde neden bu kadar çok heykel var diye soracak olursanız arkasında aslında 2000'li yılların başlangıcında yaşanmış bir ekonomik kriz yatıyor. Makedon hükümeti şehri turistlere daha cazip hale getirmek için şehrin çeşitli yerlerine heykeller inşa etmek için büyük bir bütçe ayırıyor. Ve bu sebepten birçok turist Üsküp'ü heykeller şehri olarak tanımlıyor. Burası da Davutpaşa Hamamı. Benim biraz naifliğime denk geldi herhalde çünkü gerçekten hamama girebileceğimi düşünmüştüm. Aslında pazar günü planım şeydi, sabahtan Davutpaşa Hamamı'na gelip yıkanmaktı. Ama sanat müzesi yapmışlar Davutpaşa Hamamı'nı. Yani ruhunu yıkamak... Ya ne diyorum ben? Evet, şimdi geldik büyük soruya. Peki Hristiyan yoğunlukta bir ülkede burgerin tadı farklı mı? 505. Bildiğiniz gibi bu deneydeki standartımız bir adet Whopper menü. Burada Whopper menüye totalde 505 dinar ödedim. Aslına baktığınız zaman biraz pahalı. Şu ana kadar en pahalı ödediğim yemek buydu. Neden böyle merak ediyorum. Bunun fast food olması lazım normalde. Türkiye'dekine benzer bir durum yaşanıyor herhalde, emin değilim. Görünüş olarak yine hemen hemen aynı bir görünüşe sahip. Görüyorsunuz. Tat olaraksa değişen hiçbir şey yok. Birebir aynı. Hayal kırıklığım ölçülemez bir derecede ve günüm mahvoldu. O zaman gelin güzel bir şeyler görmeye gidelim. Bu Ohrili Aziz Clement Kilisesi. Bu mimariye benzer bir kilise hiçbir yerde görmemiştim ve gördüğüm en güzel kiliselerden biriydi. Ve duvarlardaki bütün ikonlar içeri adım atar atmaz epik bir hikayenin içine girmişsiniz gibi hissettiriyor. Heyt be Büyük İskender be. Değil mi? 1,5 porsiyon. Aynen. Gerçek Barlar Sokağı'nı yine son akşamımda buldum. Bu bir lanet herhalde. Evet, ve geceleri bu devasa haç parlıyormuş. Odama döndüğümde bir sürprizle karşılaştım. Yan balkonumdakiler Türkçe konuşuyorlardı. Siz ne taraftan abi? Şeyden Kosova'dan geçtiniz. Ben de. Hayırlı akşamlar abi. Good morning my friend. Herkesin balkonu olacak. Hepinizin. Aslında alışmaya başladım. Oy. Buna hiçbir zaman alışamayacağım. Ve burası da buradaki son kahvaltımı yaptığım yer. Burası İsa'nın Yükselişi Kilisesi. 2 gün önce kapıdaki bir adam bu kiliseyi gezmek için 2 euro istemişti. İyi ki ona para vermemişim. Normalde açıkmış zaten gezebilmek için. Yo, aslında değilmiş. İbadethaneye girmek 2 euroymuş. Ama ben diğer grupla beraber sızdım içeri. Ve fotoğraf çekmek yasakmış ama yani işte. Şimdi buranın en ünlü börekçilerinden birine gidiyorum. Bakalım ne bulacağım. Usta bu nedir? Bu ekmek arası börek abi. Bu sade börek. Poğaça arasında oldu. Hiç anlamadım vallahi usta. Dinner is dinner kardeşim. Beleş tur rehberi. Ne? Burası da Rahibe Teresa Anıt Evi. İlginç bir dizaynı var. İçeri giriş ücretsiz ve içeride Rahibe Teresa'nın hayatı hakkında birçok şey okuyabilir, görebilir ve öğrenebilirsiniz merak ediyorsanız. Girişte de küçük bir hediyelik eşya dükkanları var. Fiyatları da gayet uygun. AVM girişlerinde radar yok. Buna şaşırdım biraz. Ve videonun başında bahsettiğim isim anlaşmazlığı yüzünden burada plakaların bazıları MK, bazıları ise NMK ile başlıyor. Ve gitmeden önce bir hediyelik abur cubur alışverişi yapmak istedim. Burayı önerdiler. Avrupa adındaki abur cubur dükkanı. Buraya geldiğimden beri farklı kişilerden adını defalarca duyduğum bir yer var. O da Tetex. Tetex yedim mi? Tetex'in burgeri çok iyi değil mi falan, hiç denedim mi? Ve onu denemem lazım maalesef. Aynen, şu an oraya gidiyoruz.
Bayağı Yunanistan sanıyorlar kendilerini. Allah kahretsin, buradaki TEDx'lerin ekmeği bitmiş. O yüzden şu an başka bir tanesine gidiyorum. İyi haber, insanların orijinal TEDx olarak tabir ettiği yeri buldum. Kötü haber, orası burası değil. Ama söylenene göre çok da bir şey kaçırmıyormuşum. Orada seçenekler biraz daha fazlaymış. Bizdeki patsoyu andırıyor ama burger versiyonu gibi. Şimdi yediğim şey güzel olsa da olmasa da neden popüler olduğu belli. İnsanların 200 dinara, yani yaklaşık 150 liraya doyuran bir restoran zinciri ve kendini idame ettirmenin böyle pratik bir yolunu bulmuş. Ufak altıgen şeklinde dükkanlarda hizmet sağlayarak. Zaten burgere erişmeden önce bayağı bir aşmanız gereken patates duvarı var. Üsküp Kalesi gibi dizilmişler ya da Makedon falangsı gibi. Ama soslarının tadı ilginç. Hayvani bir ekmek içinde servis ediyorlar ama köfte de hayvani. O yüzden kötü niyet aramıyorum bu konuda. Harbi köfte tadı bu. Güzel. Bunu tavsiye ederim. Ve bu şekilde Üsküp gezimi şimdilik tamamlıyorum. Görülmesi gereken daha çok fazla yer var biliyorum. O yüzden kesinlikle buraya tekrar geri geleceğim.